Herkese merhaba. Bugün İstanbul'da Merve Öztopaloğlu ile beraberiz. Kendisi ADR İstanbul Danışma Kurulu üyesi. Kendisini tanıtmasını istemeyeceğim. Ben bugün kendi merak ettiklerimi soracağım ve Merve'nin kendi hayatında çok farklı alanlarda yaptığı başarılı deneyimler üzerinden de alternatif uyuşmazlık çözümlerini konuşuyor olacağız. Merve, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bütün katılımcılarımı çok seviyorum. Biz de Ama sizi. ama bazen bazı katılımcılar gerçekten bir eğitmenin hayatına çok yer ediyor. Geçtiğimiz yıllarda arabuluculuk eğitimlerinde beraber olmuştuk ve çok da keyifli bir eğitim Evet. yapmıştık. O gün seninle ilgili bilgileri öğrendikçe hayranlığımı gizleyememiştim eğitimde. Çok iyi Teşekkür hatırlıyorum. ederim. Şimdi adım adım gitmek istiyorum çünkü yaptığın çok fazla değerli iş var. Şimdi öncelikle bir siyasi geçmişin ve siyasetle uğraştığın çok önemli bir dönem olmuş. Birazcık bize ondan rica etsem bahsedebilir misin? Tabii, yani çok 18 yaşına girdiğim gün bizdeki aile geleneğiyle işte siyasete atılma kararı almıştım. Beşiktaş'ta yaşadığım için de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Beşiktaş İlçe Örgütü'ne üye olduktan sonra orada işte o yıllardan başlayan önce ilçe başkan yardımcılığı, sonra il başkan yardımcılığı, sonra da belediye başkan yardımcılığı görevleri yürüttüm. Her birini de çok severek ve hep çok şey öğrenerek tamamladım. Ondan sonra da kısa bir aday adaylığı döneminden sonra şimdi biraz işte danışmanlık vererek siyasete biraz daha pasif görevlerde devam ederek yine bu yolda ilerliyoruz. Çünkü siyaset insanın hayatına girdiği zaman çıkmayan bir şey. Onu soracaktım. Pasif olarak devam edebiliyor mu siyaset gerçekten? Ya, bizim gibi gençler için bence etmeli de. Çünkü Aha. birazcık bunu ruhunuza aldığınızda mutlaka eleştirecek, söyleyecek sözünüz, katkı sağlayacak bir görüşünüz oluyor. Bir de tabii bir sürü yol arkadaşımız oldu bu süreçte. Beraber büyüdüğümüz ya da büyüklerimiz, vefa duyduğumuz. Ait olduğun yere, bölgeye, siyaset yaptığın alana göre zaten insanların da senden beklentisi bitmiyor. Ve o yüzden de şimdi de işte bir takım işte yerel yönetimlere ya da partideki arkadaşlara yine elimden geldiğince yardımcı olmak adına katkı sağlıyorum. Ama birazcık yani aktif görevin yoğunluğu ve yorgunluğunu bırakıp biraz daha gönüllülük esasıyla devam ediyorum. Bulunduğumuz bölge Maçka, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bir yer. Evet, bir kısmı Ee, bize, bir kısmı Şişli'ye. Evet. Sen de burada çok başarılı bir şekilde Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcılığını yürüttün. Alternatif uyuşmazlık çözümleriyle o dönem mi tanıştın yoksa zaten mesleğin gereği çok takdir ettiğin, sevdiğin yöntemler miydi? Ya açıkçası tabii adının ne olduğundan bağımsız belki de avukatlık mesleğini seçmeme sebep olan bir bakış açısı olabilir. Çünkü bizim yani çocukken ya da gençken izlediğimiz işte kahraman avukatların ya da etkileyici sahnelerin olduğu filmlerde bizim sistemimizden farklı bir avukatlık sergileniyordu yabancı yapımlarda. Ve öyle ısındık çünkü bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri çözmek, sonuca bağlamak avukatlık mesleğinin bence en güzel yanlarından biri. Bütün prestijinin yanında. Sonra hep takip ettiğim bir süreçti. Ondan sonrasında kurucumuz Ferda Hanım ve diğer hocalarımızla zaten hep süre gelen bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Ve o buna en başından beri çok inandığı için hep masada konu olup hep katkı sunmak, hep geliştirmek istediğimiz bir şeydi. Sonrasında da zaten Türkiye'de de sistem olarak bunun uyarlanma çalışmaları başlayınca hem heyecanla takip ettik hem de katkı sağlayabileceğimiz fırsatlar olduğunda sağladık. Yani normalde adı geldi belki ama aslında hepimizin bazen aile örf geleneklerinde, bazen işte iş ortamındaki işte saygınlık ve kıdeme göre olan kriz çözümlerinde olması gerekenin biraz kitabı gibi geliyor bana. Ben öyle yorumluyorum. Daha düzgün, daha kalıcı çözümler için. Şimdi de daha iyilerini yapmak için burada hep beraberiz. Ben 2004 yılında Sabancı Üniversitesi'nde arabuluculuk ve müzakere üzerine yüksek lisans yapmaya başladığımda arabuluculukla karşılaştım ve o dönem yazını hiç unutmuyorum. Karadeniz bölgesini turladığım güzel bir tatil yaptım. Böyle bir ay bütün şehirleri teker teker gezdim ve arabuluculukla ilgili araştırma yaptım orada. Tam yerine gitmişsin. Benim memleketim Heh, bayağı şimdi onu olumlu olumsuz bir soracağım. sürü malzeme bulmuşsun. Şimdi Karadeniz'de gerçekten yaptığım çalışmalarda
bir köyde bir çatışma yaşandığında köyün normalde diğer Türkiye'nin bölümlerinde muhtara gidilirken Karadeniz'de köyün en yaşlı kadınına gidildiğini ve o kadının, yani bizim anlattığımız arabuluculuk değil tabii, o biraz daha Tabii ki. uzlaştırıcı bir yaklaşımla yaptığını öğrenmiştim falan. Bu sence de böyle mi? Yani bizim kültürümüzde arabuluculuk sence var mı? Hani hem bir hukukçu olarak soruyorum, hem bir siyasi geçmişi olan birisi olarak soruyorum, hem de Karadenizli birisi olarak soruyorum. Yani kültürümüzde sence alternatif uyuşmazlık çözümleri nerelerde var? Nasıl? Bence aslında hayatımızın her aşamasında var. Sadece hani işte bizim bu sistemde hukukçular olarak idealini yapmaya çalıştığımızda daha kalıcı, daha takibi yapılabilir ve daha eşit şartlar sağlamaya çalışıyoruz. Ama normalde mahalle kültüründe, ya bu Karadeniz'de de her kültürde kendine göre bence işte dediğin gibi bazen muhtar, bazen ailenin büyüğü, bazen ailenin diyelim ki çok okuma seviyesi yüksek bir aile değilse genç olmasına rağmen en iyi okumuş bireyi. Hep birileri sorulur, danışılır, konusuna göre değişebiliyor bu. Yani işte aile içi kadınlar, eltiler arası bir problemse belki babaanneye soruluyor da ne bileyim kardeşler arası biraz işi ilgilendiren bir şeyse işte en küçük amcaya soruluyor vesaire. Bunun zaten farkında olmadan herkesin hayatında olduğunu düşünüyorum. Ben evde mesela yardımcı personelim var. Onunla olan ilişkimde bazen eşimi arabulucu yapıyorum. Değil mi? Ofisteki personelimle bazen müdürümü yapıyorum. Hepimiz bunu uyguluyoruz zaten. Kesinlikle. Ya sadece doğru Kesinlikle. metotları belki hepimiz bilmiyoruz. Deneme yanılma yapıyoruz. İşte bu şekilde bunu biz güzel şekilde kurguladığımızda insanlara bunu profesyonel olarak deneme yanılma yapmadan, zaman kaybetmeden, hata yapmadan bu hizmeti, bu avantajı kullanmasına yardımcı olabileceğimize inanıyorum.